Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Fiyat performans, yazılım, mühendislik, render ve oyun tarafını düşündüğümde RTX 4060 laptoplar gayet mantıklı. Ama hangisi alınır dediğinizde doğru videoya geldiniz. Ve baştan belirteyim, bu videoda her zamanki gibi herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir laptop bu listede olmayacak. Ve bu laptopların en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı 4050 ve 4070 laptoplar için de gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz 4060 laptopumuzla başlayalım. Burada Lenovo'nun Log modelini görüyoruz. i5 12. nesil performans serisi bir işlemci bizlerle beraber 16 GB RAM, 512 SSD'nin yanında 15.6 inç Full HD 144 Hz ve 350 nitlik maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. RTX 4060'ın 115 Watt'lık bir versiyonu bulunuyor. Ekran, kasa kalitesi ve soğutma olarak da gerçekten başarılı bir laptop ve genel olarak baktığımda eğer bütçem çok yüksek değil, mühendislik, mimarlık için bir laptop alacağım veya oyun içinde kullanacaksanız bu bütçelerdeki en iyi laptop diyebilirim. İkinci sırada eğer bütçem 35.000 bandındaysa hem performans hem de ekran kalitesiyle bu fiyat bandının en iyisi yani Acer Nitro 5'i görüyoruz. i7 12. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 16 GB 4800 MHz tek slot RAM'in yanında 1 TB SSD ve RTX 4060'ın tam performans 140 Watt versiyonunu görüyoruz. Ve bu laptopun en önemli artısı kesinlikle ekran. 15.6 inç Full HD 165 Hz ve %100 sRGB panel burada kullanılmış. Windows 11'inde lisanslı olarak geldiğini söyleyeyim. Ayrıca kasa kalitesi ve klavye hissiyatı da gerçekten başarılı bir laptop. Performans ve soğutma sistemini düşündüğümde bu fiyat bandının kesinlikle en iyisi. Fakat bütçeyi 2000 daha artırabiliyorsam bu noktada Nitro 5'in 32 GB'lık versiyonu çok daha mantıklı. Zaten RAM dışında bir önceki laptopla hiçbir fark yok. Özellikle laptop alıp sonradan yükseltme ile uğraşmak istemiyorsanız Nitro 5'in 32 GB'lık modeli çok mantıklı. Fakat eğer bütçem yine bu aralıkta ama ben daha ince, hafif, kompakt bir laptop istiyorsam Asus TUF A15'in RTX 4060'lı modeli önümüze çıkıyor. Burada üst kapakta metal bir yapıya yer verilmiş. Kasanın diğer detayları da plastik olarak önümüze çıkıyor. Fakat Asus TUF A15'i rakiplerinden ayıran en önemli detaylardan biri kesinlikle malzeme kalitesi. Hem iç yüzeyi hem de arka yüzeyde esneme yapmayan ciddi anlamda dayanıklı bir kasayla beraberiz. Fiyatına oranla da verdiği hissiyat gerçekten üst seviyede. Klavye hissiyatı da oldukça başarılı. Ryzen 7 nesil yüksek performanslı bir işlemci kullanılmış. Cinebench'te tek çekirdek 1500, çoklu çekirdekte de 13700'ü geçmeyi başarıyor. 16 GB 4800 MHz 8x2 RAM'ler önümüze çıkıyor. 512 M.2 SSD ek olarak da bir adet boşta olan M.2 yuvamız da var. Full HD 144 Hz'lik bir paneli burada görebiliyoruz ve %100 sRGB renk gamutuyla gerçeğe çok yakın renkler verebiliyor. Burada kontrast, renk doygunluğu ve canlılık açısından da bu ekranın gayet başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. CS2, Valorant gibi yüksek FPS aldığımız oyunlarda G-Sync desteğiyle 144 Hz'e optimize ederek görüntüdeki yırtılmaları ciddi şekilde engelliyor. Bütçem 40.000 bandındaysa her anlamda düşündüğümde benim tartışmasız favorim Acer Nitro 16. Nitro 16'yı görüyoruz. Ryzen 7 nesil performans serisi işlemciyi görürken 16 GB çift kanal RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4060'ın yine 140 Watt tam performans versiyonunu görüyoruz. Özellikle de hem büyük ekranlı hem de ekran kalitesi iyi bir laptop istiyorsanız Nitro 16 oldukça mantıklı. Çünkü burada aynen Asus TUF A15'te olduğu gibi oldukça kaliteli bir panel kullanılmış. Ayrıca burada çözünürlükte Full HD Plus ve soğutması, performansı ve ekran kalitesiyle 40-45 bin bandında benim favori laptopum. Ama benim odağım tamamen performans. Ekran kalitesi benim için çok da önemli değil. 40.000 bandında en iyi işlemci ve en iyi ekran kartını istiyorsam 2024 versiyon i7 14. nesil HX serisi Victus 16'nın 2024 versiyonunu i7 14. nesil HX serisi işlemciyi burada görüyoruz. Bu işlemci 20 çekirdek ve 28 thread'lik bir yapıya sahip. Özellikle 3D modelleme, tasarımla uğraşacaksanız AutoCAD, SolidWorks gibi uygulamalarda uygun fiyatlı bir cihazdan beklenmeyecek şekilde
profesyonel seviyede bir performans veriyor. RTX 4060'ın da 120 Watt'lık versiyonu kullanılmışken 16 inç Full HD 144 Hz bir panel yine bu laptopta var. Ve şu an bu laptopun 1 TB'lık versiyonunu da tam olarak 40.000 sınırında alabiliyoruz. 2024 versiyon Victus 16'nın bu kasası artık tek slot değil 2 adet M.2 slotuyla beraber geliyor ve 4 TB'a kadar burada SSD'yi yükseltebiliyoruz. Ve son sırada eğer büyük ekranlı ve 4060'lı bir laptop istiyorsam bu noktada MSI Katana 17'yi görüyoruz. i7 13. nesil H serisi bir işlemci burada kullanılmış. 10 çekirdek ve 16 threadlik bir yapıya sahip. Tabii ki RTX 4060'ın da 105 Watt'lık versiyonuyla karşılaşıyoruz. 16 GB 8x2 5200 MHz RAM'ler ve 1 TB SSD de bu laptopun en önemli artısı. Ve Bravo 15'ten kasa kalitesi ve klavye hissiyatı olarak da daha üst segment bir cihaz. Tabii ki en büyük artısı da 17.3 inç 144 Hz Full HD ekranı. Haliyle burada kasa daha da büyüdüğü için soğutma sistemi de bir kademe daha önde. Dostlar şimdi son olarak da favorilerimden bahsedeyim. Eğer alabileceğim en uygun fiyatlı, en mantıklı 4060 laptopu istiyorsam bu noktada kesinlikle Acer Nitro 5'i alırdım. Çünkü burada hem ekranın %100 sRGB olması hem de RTX 4060'ın 140 Watt'lık versiyonu bu laptopu 35.000 bandında kesinlikle rakipsiz kılıyor. Ama dediğim gibi ben olsam 16 GB tek kanal Nitro 5 yerine 32 GB çift kanal olan Nitro 5'i alırdım. Özellikle uzun vadeli kullanacaksanız ve sonradan bir yükseltmeyle uğraşmamak için de oldukça mantıklı. Ama ben taşınabilir, kompakt, özellikle de Asus bir laptop istiyorsam benim de 3 ay boyunca kullandığım Asus TUF A15'te 40.000 altı en iyi laptop. Fakat bütçem 40.000 civarındaysa da Nitro 16 hem ekran kalitesi hem soğutma hem de performans olarak bu fiyat bandındaki en dengeli laptop. Ama benim birinci önceliğim performans ve özellikle de render için alabileceğim en iyi işlemci ve en iyi ekran kartını istiyorsam Victus 16'nın i7 14. nesil HX işlemcili versiyonu gayet mantıklı. Eğer büyük ekranlı, fiyat performans ve kaliteli bir laptop istiyorsam MSI Katana 17 benim kesinlikle favorim. Ve son olarak listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem performans, soğutma, ekran kalitesi ve genel deneyimiyle düşündüğümde şu anda bu piyasada alınabilecek en iyi 4060 laptoplar bunlardı. Ve açıkçası bu cihazlar dışında başka bir 4060'a da bakmanızı önermiyorum. Çünkü her yönüyle en iyilerden bahsettim. Fakat laptop alırken nereden aldığımız ve satıcılar da bir o kadar önemli. Bu laptopların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Sizce bu serinin devamı 4050 ve 4070 laptoplar içinde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.